Şimdi burada size gördüğüm en ilginç odayı göstereceğim. Çünkü bu oda Dostoyevski'nin meşhur kitabı Suç ve Ceza'nın sayfalarından oluşuyor. Burada kitabın Rusça adı yazıyor. Преступление и наказание. Rusçası bu. Şimdi burada da kitabımızın meşhur kahramanı Raskolnikov var. Burada da Raskolnikov'u görüyorsunuz. Yani bu görmüş olduğunuz odanın tamamı Suç ve Ceza isimli roman için ayrılmış. Şimdi de burada Dostoyevski'nin İgrok isimli romanı için ayrılan odayı görüyorsunuz. Burada da metinler var. Burada da yazar Dostoyevski'nin ilk karısını görüyorsunuz. Şimdi burada da yazarın İdiot adlı eserini görüyorsunuz. Burada da yazarın bir diğer eserine ait tablolar yer alıyor. Az önce size bahsettiğim eserin adı B'si. Yazar Avrupa'da yaşadıktan sonra Petersburg şehrine döndü. Şimdi burada yazarın Karamazov Kardeşler isimli romanını yazdığı masayı görüyorsunuz. Masada da yine kullanmış olduğu malzemeler var. Bu görmüş olduğunuz yazarın kalemi. Burada yazarın gözlüğünü görüyorsunuz. Şimdi ikinci katta görmüş olduğunuz bu son odaya gideceğiz. Burada da çeşitli yazarların, sanatçıların portreleri var. En üstte ise Alexander Pushkin'in portresi var. Şimdi burada da yazarın ölümünü anlatan eserler var, fotoğraflar var. Bu görmüş olduğunuz tüm malzemeler yazarın karısı tarafından toplandı. Burada yazarın büstünü görüyorsunuz. Burada da maskesini görüyorsunuz. Burada da yazar Dostoyevski'nin kişisel eşyaları var. Şimdi bu müzedeki üçüncü ve son kata geldik. Burada bir sinema salonu görüyorsunuz. Bakın bu film Suç ve Ceza romanını anlatıyor. 1935 yapımlı bir film.
Şimdi burada da Raskolnikov isimli filmi görüyorsunuz. Bu filmde yine suç ve cezayı anlatıyor. 1923 yapımlı. Burada da fotoğraflar görüyorsunuz. Şimdi diğer salona gidiyoruz. Здесь мы видим совершенно удивительных и лошадей, тройку, и безвод, чудную любимую собачку Илюшечку. И здесь, смотрите, самый разный жанр. И Şimdi burada yazar Dostoyevski'nin çeşitli dillere çevrilen kitaplarını görüyorsunuz. Şimdi müzenin ikinci ve üçüncü katı hakkında ilginç bilgiler vereceğim. Müzenin ikinci ve üçüncü katı bundan 5-6 yıl öncesine kadar hastane olarak kullanılıyordu. Ancak yazarın 200. doğum yıl dönümü münasebetiyle Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ikinci ve üçüncü katlarında müze olmasını istedi. Hatta bu müzeyi Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin bizzat kendisi ziyaret etti. Şimdi bu görmüş olduğunuz odada Suç ve Ceza romanını anlatıyor. Ve hemen burada Suç ve Ceza romanının kahramanı Raskolnikov'un gençliğini görüyorsunuz. Size gösterdiğim şu an bu resimde. Bakın burada da Raskolnikov var. Yani beni gerçekten çok etkileyen bir müze oldu ya. Şimdi bu oda da birinci katta bulunuyor ancak herkes burayı gezemiyor, size onu söyleyeyim. Bu odada yazar Dostoyevski'nin çocuklara ve yetişkinlere okuduğu kitaplar var. Burada kitapları kulaklıkla dinleyebilirsiniz.
Tam karşıda ünlü yazar Pushkin'in bir büstü var. Bu arada burada çok ilginç süslemeli bir mobilya gördüm. Onu da size göstermek istiyorum. Burada da yine kitaplar var. Ekranda da kitapları bu şekilde incelemeniz mümkün. Dostoyevski, Suç ve Ceza. Kendi uydurduğun bir yalanı söylemek, başka bir ağızdan işitilip tekrarlanmış bir gerçeği söylemekten hemen hemen daha iyidir. Birinci ihtimalde sen bir insansın. İkincisinde ise bir papağandan hiç farkın yoktur. Ve şöyle bitiyor. Sen kimsin? İnsan mı?